Uzak Doğu'da bir prens dünyaya geldi. Yingzheng. Tarih onu Çin'in ilk imparatoru Qin Shi Huang olarak tanıyacaktı. Henüz 13 yaşındayken babasını kaybetti ve tahta çıktı. Çocuktu ama etrafındaki hırslı danışmanların desteğiyle kısa sürede zekası, acımasızlığı ve kararlılığı ortaya çıktı. Çin devletinin hükümdarı olmakla yetinmedi, tüm Çin'i tek bir çatı altında birleştirmeyi hayal etti. 10 yıl boyunca ordularını ardı ardına sefere sürükledi. Disiplinli askerleri, gelişmiş silahları ve keskin stratejileriyle rakiplerini dize getirdi. Milattan önce 221'de 6 büyük devleti yendi. Han, Zhao, Wei, Chu, Yan ve Qi boyun eğdirdi. Çin tarihinde ilk kez bütün topraklar tek bir imparatorun kontrolüne girdi. Böylece kendine Qin Shi Huang, yani Çin'in ilk imparatoru unvanını verdi. Ama onun gücü sadece savaş meydanında değildi. Devletin düzenini kökten değiştirdi. Tüm imparatorlukta ortak bir yazı sistemi kullanılmasını emretti. Para birimlerini, ölçüleri ve ağırlıkları standartlaştırdı. Hatta araba tekerleklerinin genişliğini bile sabitledi. Böylece yollar aynı düzen içinde işler hale geldi. Farklı bölgeleri tek bir sistemin parçası yaptı. Kuzeyden gelen saldırıları durdurmak içinse daha önce farklı krallıkların inşa ettiği duvarları birbirine bağladı. Bu, zamanla Çin Seddi olarak anılacak efsanevi yapının başlangıcıydı. Bütün bu ihtişama rağmen onun yenemediği tek düşman vardı: ölüm. Yasaları, orduları ve yolları kontrol edebiliyordu ama ölüme hükmedemiyordu. Bu yüzden ölümsüzlüğü aramaya başladı. Bilginleri, hekimleri ve simyacıları dört bir yana gönderdi. Kimilerini efsanevi adalara yolladı, kimilerine ölümsüzlük iksiri yaptırdı. Ama trajik bir ironiyle umut bağladığı maddelerden biri cıvaydı. Yani yavaşça öldüren bir zehir. Onun ölümsüzlük takıntısı yalnızca yaşamına dair değildi. Ölümden sonra da hükmetmek istiyordu. Bu yüzden sıradan bir mezar ona yetmezdi. Yer altında dev bir imparatorluk kurdurmaya başladı. Henüz 13 yaşında tahta çıktığında temelleri atılan bu proje, yıllar içinde büyüyerek devasa bir yeraltı şehrine dönüştü. Tarihçiler, imparatorun gücü arttıkça mezar vizyonunun da büyüdüğünü anlatır. Saraylarını, hazinelerini ve ordularını ölümden sonraki dünyaya taşımak istedi. 700 binden fazla işçi, mahkum ve köylü bu projede çalıştırıldı. Sayı abartılı görünse de arkeolojik kanıtlar işin büyüklüğünü doğruluyor. Mezar, başkent Xianyang yakınındaki Li Dağı'nın eteklerinde yapıldı. Burası altın ve yeşim taşıyla ünlü olduğundan uğurlu kabul ediliyordu. Yeraltı şehri, iç şehir ve dış şehirden oluşuyordu. İç şehirde imparatorun mezar odası vardı. Dış şehir ise surları, gözetleme kuleleri, depoları, ahırları ve saray binalarıyla gerçek bir başkentin yansımasıydı. Hatta parklar, bronz kuşlar ve müzisyenler bile düşünülmüştü. Qin Shi Huang, öte dünyada bile ihtişamını sürdürmek istiyordu. Mezarın doğu tarafı özellikle dikkat çekiciydi. Çünkü doğuda bir zamanlar yok ettiği 6 büyük krallık bulunuyordu. İmparator, ölümden sonra bile o yönden gelecek tehlikelerden korkmuş, en güçlü savunmasını oraya yerleştirmişti. Yüzyıllar boyunca bu mezar sessiz kaldı. Halk arasında hazinelerden ve yasaklı tepelerden bahsedilse de kimse gerçeği bilmiyordu. Ta ki 1974 yılına kadar. Xi'an yakınlarında kuyu kazan köylüler toprağın altında bir heykel parçasına rastladı. Arkeologlar çağrıldı ve insanlık tarihinin en büyük keşiflerinden biri ortaya çıktı: Terrakota ordusu. Toprak altında binlerce gerçek boyutlu kil asker savaş düzeninde diziliydi. Bugün 8.000'den fazla figür ortaya çıkarıldı ama çoğu hala gömülü. Her birinin yüzü farklıydı. Kimi sakallı, kimi bıyıklı, kimi sert bakışlı, kimi gülümser gibiydi. Hepsi yaşayan askerlerden modellenmişti. Ordunun yanı sıra sanatçılar, memurlar, müzisyenler, akrobatlar da vardı. Qin Shi Huang, ölümsüzlüğün öteki tarafında da eğlence ve ihtişam istemişti. Üstelik bu figürler ilk yapıldıklarında rengarenkti. Yüzler pembe, zırhlar siyah, cübbeler mavi ve yeşil tonlarındaydı. Fakat gün ışığına çıktıklarında birkaç dakika içinde solup yok oldular. Bu nedenle arkeologlar bugün bile kazıların büyük bölümünü durdurmuş durumda. Asıl büyük sır ise hala mühürlü olan mezar odasıdır. Antik kaynaklara göre orası yalnızca bir mezar değil, bütün dünyanın bir modeli olarak inşa edilmişti. Cıva nehirleri ve denizleri, yıldızlarla süslü tavanı, bronz kaplı duvarları vardı. Üstelik ölümcül tuzaklarla korunduğu anlatılır. Tarihçi Sima Qian, içeri girenleri öldürmek için otomatik yaylı tuzaklardan bahseder.
Uzun süre bu anlatılar efsane sanıldı. Ancak modern testler toprakta olağanüstü derecede yüksek cıva seviyeleri buldu. Bu da içeride gerçekten sıvı cıva nehirleri olabileceğini gösteriyor. Fakat bu aynı zamanda büyük bir tehlike. Mezar açılırsa zehirli buhar dışarı salınabilir. Ayrıca tuzakların hala çalışıyor olma ihtimali de var. Bugün bilim insanları mezar odasını radarlarla haritalayabiliyor ama hiç kimse kapıyı açmaya cesaret edemiyor. Çünkü risk çok büyük. Hem insan hayatı hem de paha biçilemez eserler için. Terrakota askerlerinin renklerinin birkaç dakika içinde yok olduğunu hatırlayın. İçerideki duvar resimleri ve hazineler de aynı kaderi paylaşabilir. Bu yüzden uzmanlar sabırlı olmayı, gelecekte gelişecek teknolojilerle mezarı güvenle açmayı savunuyor. Fakat beklemenin de riskleri var. Depremler, seller ya da yeraltı sızıntıları mezarı keşfedilmeden yok edebilir. Şimdilik elimizde yalnızca efsaneler ve bilimsel ipuçları var. Qin Shi Huang'ın mezarı hala insanlık tarihinin en büyük keşfedilmemiş odalarından biri. Bir gün açıldığında yalnızca Çin'in değil, tüm insanlığın geçmişine ışık tutacak. Ama asıl soru şu, bu kapıyı açmalı mıyız yoksa imparatorun mühürlediği gibi sonsuza dek kapalı mı kalmalı?